Evrende her şeyin bir zamanı vardır. Doğmak ve ölmek için bir zaman, ağlamak ve dans etmek için bir zaman, yıkmak ve iyileşmek için bir zaman. Şimdi deneyimlerimizi yeniden inşa etme ve kökenlerini anlama zamanı. Bu biz insanların zaman dediğimiz şeyin keşfini gerektirir. Evrenin temel dinamiklerinde tüm değişkenler eşitse bizim için zaman nedir? Saatim neyi ölçüyor? Asla tersine dönmeyen bu tek yönlü akış nedir ve neden böyledir? Birçok şey evrenin temel bileşenleri değildir. Ancak belirli bir bağlamda basitçe ortaya çıkar. Örneğin bir kedi evrenin temel bir bileşeni olmamaktadır. Gezegenimizin çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ve kendini tekrarlayan karmaşık bir varlıktır. Başka bir örnek vermek gerekirse bir sahadaki bir grup genci hayal edin. Bir oyun oynamaya karar verdiler. Takımlar bir süreçte oluşturulur. En iddialı iki kişi takımdaki elemanlarını kimin seçeceğini belirler. Ve bu da iki takımın oluşmasına yol açar. Bu takımlar bu süreçten önce neredeydi? Hiçbir yerde. Bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıktılar. Bize tanıdık gelen ancak evrenin temel denklemlerinde bulunmayan yukarı ve aşağı kavramları dünyaya yakınlıktan kaynaklanır. Yukarı ve aşağı yakınlarda büyük bir kütle olduğunda ortaya çıkan durumlardır. Buna ilaveten şunu düşünün. Beyaz bulutlardan oluşan bir denize bakan bir dağın tepesinde duruyoruz. Bulut yüzeyi parlak bir şekilde parlıyor. Vadiye indikçe hava nemli oluyor. Gökyüzü daha az mavi oluyor ve kısa sürede kendimizi sisin içinde buluyoruz. Bulutların belirgin yüzeyi nereye gitti? Kayboldu. Geçiş kademeliydi ve bulutları açık havadan ayıran belirgin bir sınır yoktu. Bu bir illüzyon muydu? Hayır, uzaktan gördüğümüz bir şeydi. Bu tüm yüzeyler için geçerlidir. Ağır bir mermer masayı atom ölçeğinde büyütürsek bir bulut gibi görünür. Yakından bakıldığında doğadaki her şey bulanık görünür. Bir dağ tam olarak nerede biter ve bir vadi nerede başlar? Bir çöl nerede biter ve savanlar nerede başlar? Dünyayı kalın dilimlere ayırırız ve belirli bir ölçekte ortaya çıkan ve bizim için mantıklı olan kavramlar açısından düşünürüz. Gökyüzünün her gün etrafımızda döndüğünü görürüz. Ancak gerçekte dönen biziz. Dönen evrenin bugünlük gösterisi bir illüzyon mudur? Hayır, gerçektir. Ancak yalnızca evrenle ilgili değildir. Güneş ve yıldızlarla olan ilişkimizle ilgilidir. Bunu nasıl hareket ettiğimizi düşünerek anlarız. Evrenin hareketi bizimle evren arasındaki etkileşimden kaynaklanır. Bu örneklerde gerçek şeyler, bir kedi, bir futbol takımı, yukarı ve aşağı, bulutların yüzeyi, evrenin dönüşü. Bunların hiçbirinin var olmadığı daha basit bir seviyeden ortaya çıkar. Zaman da benzer şekilde zamansız bir dünyadan ortaya çıkar. Önümüzdeki bölümlerde zamanın yeniden inşasını daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Termal moleküler etkileşimlerin kaotik çılgınlığında tüm değişkenler sürekli dalgalanır. Ancak yalnızca biri değişmeden kalır. İzole edilmiş bir sistemdeki toplam enerji. Enerji ve zaman arasında derin bir bağlantı vardır. Enerji ve zaman fizikçilerin atıfta bulunduğu tipik eşlenik çiftlerden birini oluşturur. Konum ve momentum veya oryantasyon ve açısal momentum gibi. Bu terim çiftleri içsel olarak bağlantılıdır. Bir sistemin enerjisini bilmek, diğer değişkenlere nasıl bağlı olduğunu bilmek, temelde zamanın nasıl aktığını anlamakla aynıdır. Çünkü zaman içindeki değişimi yöneten denklemler, sistemin enerji yapılandırılmasının bir sonucudur. Tersine enerji zaman içinde korunur. Dolayısıyla diğer tüm yönlerdeki değişikliklere rağmen enerji değişmez kalır. Termal çalkalanmadaki bir sistem aynı enerjiye sahip tüm konfigürasyonlar arasında geçiş yapar ve yalnızca bu konfigürasyonlar arasında geçiş yapar. Bulanık makroskopik bakış açımızın ayırt edemediği bu konfigürasyonların toplamı durgun bir bardak sıcak suya benzer ve bu şekilde makroskopik denge durumunu oluşturur. Zaman ile denge durumu arasındaki ilişkiyi yorumlamanın geleneksel yaklaşımı zamanı mutlak ve nesnel bir varlık olarak görmektir. Enerji zaman içindeki değişimi yönetir. Dengedeki bir sistem tüm konfigürasyonlar arasında eşit enerjiyle döner.
Bu ilişkileri yorumlayan geleneksel mantık şu sırayı izlemektedir. Zaman, enerji, makroskopik durum. Ancak aynı ilişki hakkında düşünmenin başka bir yolu daha vardır. Sırayı tersine çevirerek makroskopik durum, koruduğu değişkenlerin bir karışımı veya dünyanın bulanık bir görüntüsü olarak tanımlanır. Enerjiyi koruyan ve bu da zaman üreten bir karışım olarak yorumlayabiliriz. Böylece sıra makroskopik durum, enerji ve zaman şeklinde yönelim sağlar. Bu gözlem yeni bir bakış açısı gerektiriyor. Zaman gibi davranan ayrıcalıklı bir değişkenin olmadığı ve tüm değişkenlerin eşit düzeyde olduğu temel bir fiziksel sistemde makroskopik durumlar tarafından tanımlanan bulanık bir görüntü zamanı belirler. Bu önemli noktayı tekrarlamak gerekirse makroskopik bir durum zamanın belirli özelliklerine sahip belirli bir değişkeni seçer. Bu içgörü paradigmayı zamanı mutlak bir varlık olarak görmekten onu bir sistemin makroskopik durumundan kaynaklanan ortaya çıkan bir özellik olarak anlamaya kaydırır. Bu çerçevede zaman temel fiziksel denklemlerin içsel bir ögesi değil, bir sistemin makroskopik değişkenlerinin kolektif davranışından ortaya çıkan bir yapıdır. Bu ortaya çıkan özellik enerji ve makroskopik durumlar açısından zamanı nasıl algıladığımıza dair ayrıntılı bir anlayış sağlar ve fizikteki bu temel kavramlar arasındaki etkileşimin daha derinlemesine araştırılmasının yolunu açar. Başka bir deyişle zaman basitçe bulanık bir görüntünün sonucu olarak belirlenir. Boltzmann ısının davranışının bir bardak sudaki sayısız mikroskopik değişkeni algılamamamızdan kaynaklanan bir bulanıklık derecesi içerdiğini anlamıştı. Suyun olası mikroskopik yapılandırmalarının sayısı entropidir. Ancak bunun ötesinde başka bir gerçek ortaya çıkar. Bulanıklığın kendisi belirli bir değişkeni yani zamanı belirler. Hiçbir değişkenin a priori zaman rolünü oynamadığı temel görelilik fiziği alanında makroskopik durum ile zaman içindeki değişim arasındaki ilişkiyi tersine çevirebiliriz. Durumu belirleyen zaman içindeki değişim değil, zamanı belirleyen durum yani bulanıklıktır. Makroskopik bir durum tarafından bu şekilde belirlenen zamana termal zaman denir. Bu ne tür bir zamandır? Mikroskopik bir bakış açısından özel nitelikleri yoktur ve diğer değişkenler gibi davranır. Ancak makroskopik bir bakış açısından önemli bir özelliği vardır. Hepsi eşit bir zeminde olan sayısız değişken arasında tipik olarak zaman dediğimiz şeye en çok benzeyen değişken termal zamandır. Çünkü makroskopik durumlarla ilişkisi termodinamikten bildiğimiz ilişkiyi tam olarak yansıtır. Ancak evrensel bir zaman değildir. Temelde bulanık bir görüntü olan makroskopik bir durum bir tanımlama eksikliğiyle tanımlanır. Roger Penrose uzay ve zaman üzerinde çalışan en anlaşılır bilim insanlarından biridir. Görelilik fiziğinin zaman akışına ilişkin algımızla çelişmediği ancak bunu tam olarak açıklamak için yeterli olmadığı sonucuna vardı. Eksik parçanın kuantum etkileşimlerinde meydana gelen olaylar olabileceğini öne sürdü. Bir etkileşim bir molekülün konumunu somutlaştırdığında molekülün durumu değişir. Aynısı molekülün hızı için de geçerlidir. Önce hız somutlaştırılırsa ve sonra konum somutlaştırılırsa molekülün durumu bu olaylar ters sırada meydana geldiğinden farklı şekillerde değişir. Sıra önemlidir. Önce bir elektronun konumunu ve sonra hızını ölçersem, önce hızını ve sonra konumunu ölçtüğümden farklı bir şekilde durumunu değiştirmiş olurum. Bu özellik kuantum değişkenlerinin değişmezliği olarak bilinir. Çünkü konum ve hız değişmezdir. Yani sıraları önemli sonuçlar olmadan değiştirilemez. Değişmezlik özelliği iki fiziksel değişkeni belirlemede bir sıra oluşturur ve sonuç olarak zamansallığın tohumunu eker. Fiziksel bir değişkeni belirlemek izole bir süreç değil, bir etkileşimdir. Bu etkileşimlerin sonucu zamansal düzenin ilkel bir biçimi olan düzenlerine bağlıdır. Evrenin zamansal düzeninin kökenlerinden biri etkileşim sonuçlarının dizilerine olan bağımlılığı olabilir. Temel kuantum dönüşümlerindeki zamansallığın ilk tohumları içsel olarak kısmi düzenlerinde yatar. Bu fikrin rafine edilmiş bir matematiksel modelini ortaya koymak amacıyla bir zaman akışı biçiminin fiziksel değişkenlerin değişmeli olmayan özellikleriyle dolaylı olarak tanımlandığı gösterilmiştir. Penrose'un önermesi, kuantum etkileşimlerindeki temel sıralamanın algıladığımız zamansal düzenin ilkel kökeni olabileceği kavramını ortaya koymaktadır. Kuantum değişkenlerinin bu değişmeli olmayan doğası anladığımız şekliyle zamanın kuantum olayları dizisinden ortaya çıkabileceği anlamına gelir.
Bu bakış açısı zamanın mutlak bir süreklilik olduğu klasik görüşünden kuantum düzeyindeki temel etkileşimlerden kaynaklanan ortaya çıkan bir özelliğe odaklanmayı önerir. Bir sistemin durumunun evriminde dizinin önemini vurgulayarak kuantum mekaniği ile zamanın doğası arasındaki karmaşık ilişkiye daha derin bir bakış açısı sağlar. Bu değişmeli olmama özelliği nedeniyle bir sistemin değişken kümesi, değişmeli olmayan von Neumann cebri olarak bilinen bir matematiksel yapıyı tanımlar. Bu yapıların doğası gereği bir akışı tanımladığı gösterilmiştir. Kuantum sistemleri için tanımlanan akış, termal zamanla çok yakın bir ilişkiye sahiptir ve bu bağlantı Alain Connes tarafından gösterilmiştir. Connes, bir kuantum sisteminde farklı makroskopik durumlar tarafından belirlenen termal akımların belirli içsel simetriler hariç eşdeğer olduğunu ve birlikte Connes akışı olarak bilinen şeyi oluşturduğunu göstermiştir. Daha basit terimlerle makroskopik durumlar tarafından tanımlanan zaman ve kuantum değişmezliği tarafından tanımlanan zaman aynı olgunun farklı ifadeleridir. Bu termal ve kuantum zaman temel düzeyde içsel bir zaman değişkeni olmayan gerçek evrenimizde zaman olarak adlandırdığımız şeydir. Nesnelerin içsel kuantum belirsizliği klasik fiziğin önerdiğinin aksine her şeyi ölçebilsek bile evrenin öngörülemez kalmasını sağlar. Bu belirsizlik Boltzmann'ın bulanıklığına benzer bir bulanıklık sağlar. Bulanıklığın iki kaynağı fiziksel sistemlerdeki çok sayıda molekül ve kuantum belirsizliği zamanın temelini oluşturur. Zamansallık bulanıklıkla derinden bağlantılıdır. Bulanıklık doğanın mikroskopik ayrıntılarını gözlemleyemememizden kaynaklanır. Sonuç olarak fizikteki zaman, evren hakkında cehaletimizin bir ifadesidir. Bulanık ve belirsiz gerçeklik imgemiz, zaman dediğimiz şeye benzemeye başlayan termal zaman olarak bilinen bir değişkeni ortaya çıkarır. Denge durumlarıyla doğru bir şekilde ilişkilidir. Termal zaman termodinamiğe ve dolayısıyla ısıya bağlıdır. Ancak henüz algıladığımız zamana benzemez. Çünkü geçmiş ve gelecek arasında ayrım yapmaz. Yönü yoktur ve zamana atfettiğimiz akıştan yoksundur. Bu anlayış zaman algımızı mutlak ve içsel bir unsurdan, doğada bulunan makroskopik bulanıklık ve kuantum belirsizliklerinden kaynaklanan ortaya çıkan bir özelliğe kaydırır. Zamanı evrenin mikroskopik durumları hakkındaki sınırlı bilgimizin bir yansıması olarak yeniden tanımlar ve termodinamik kuantum mekaniği ve zamanın doğası arasındaki derin bağlantıyı vurgular. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.